Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bazlama tarifi hazırlıyorum. Evet, hamurumuzu yoğurarak hemen tarifimize başlayalım. 4 su bardağı ılık su. Suyu ılık kullanalım. 4-4,5 tatlı kaşığı toz şeker. Karıştıralım. Şeker biraz erisin. 1 paket kuru maya. 9,5-10 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Üç buçuk tatlı kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, kıvamını kontrol ediyorum. Şu an tam kıvamında. Tezgah üzerine alıyorum. Toparlanana kadar un ilavesi yaparak elimle de şöyle 5-10 dakika daha yoğuruyorum. Tekrardan aynı kaba alarak üzerini kapatalım. 1 saat mayalanmaya bırakalım. Evet, un serperek tezgaha alalım. Hamurumuzu yoğurarak tekrardan toparlayalım. Ortadan ikiye keselim. 7 eşit bezeye keserek yuvarlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, bu şekilde şöyle 5-10 dakika dinlendirelim. Elimizle bezeleri açalım. Evet, açtıktan sonra üzerini kapatalım. Şöyle 5-10 dakika daha mayalanmaya bırakalım. Tavamızı da önceden ısıtalım. Sıcak tavaya bazlama ekmeğimizi alalım. Evet, ilk aşamada kapak kapattım. Daha sonra kapak kapatmadan pişirdim.
Evet, ters düz yaparken ocağımız harlı olmalı. Daha sonra kısık ateşte kabarana kadar arkalı önlü bazlamalarımızı pişirelim. Evet, bu aşamada kullandığımız tavamız çok önemli. Kalın tavanlı tava kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, bazlamalarımızı aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Evet, bazlama ekmeklerimizi pişirmeye devam edelim. Evet, son ekmeğimi de hızlı bir şekilde pişiriyorum. Kahvaltıyı akşam yemeğinin yanına hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle işini de bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.